Selamlıyorum. Canlı yayınımızda bugün Konya'dan gelen Ilgın ilçesinden gelen erkek bireye ait DNA'yı hep beraber inceleyeceğiz. Bakalım bu inceleme sonucunda DNA'sında Orta Asya Türk göçleriyle gelen kalıtsal miras ne kadarmış onu göreceğiz. Hep beraber bir inceleme yapalım. Şimdi ilk önce arkadaşlar direkt neden başlayalım? Nereden başlayalım? Biliyorsunuz Dotket'te biraz da bu Anadolu Neolitiklerinin e, devamını inceleyen bir makale ve onun yayınından alınan örneklerin yoğun olarak ortaya koyduğu bir araştırma calculator buradaki DNA verini inceliyor. Anadolu Türkleri için önemli bir bizim için belirteç oluyor. Biliyorsunuz Türk dediğimiz zaman Anadolu Türklerini artık kastediyoruz. Çünkü e, Türkik topluluklar içinde Uygurlar, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar varsa Anadolu Türkleri de var. Ve karışım oranlarımızda yeni bir Türkik halklar arasında yeni bir grup olarak bizi de e, ne yapabilirler? Yerleştirebilirler. Burada görmüş olduğunuz gibi Dotket'in bütün dünyada Globe 13'üne bakıyorum arkadaşlar ilk önce. Görmüş olduğunuz kişinin torunu bana dedesinin Konya Ilgınlı olduğunu, Sarı Keçili yörüklerinden geldiklerini söylediğini belirtti. Burada Batı Asya oranının yani bu Mezopotamya, Anadolu ve Kafkaslar %36, Akdeniz %26,72 yani Akdeniz çanağını kapsayan Kuzey Afrika'da olabilir. Atlantik'e doğru giden Cebel Tarık Boğazı'nı bulan İber Yarımadası olabilir, İtalyan Yarımadası olabilir. Bu bölgelerde Akdeniz'de 26. Southwest Asian, bakın bu sonuçlarda bu önemli bu kişiyle ilgili. Güneybatı Asya yani Arap Yarımadası oldukça yüksek. Kuzey Avrupa'sı var 8,38. Nereden geliyor bu? Tabii ki Orta Asya'da Batı stepinde, Sentral stepte, Sintaşta kültürünün kalıntılarının ve Andronova ve Afanasiova'nın Tuva'da bulunan Türklerle tabii ki etkileşim içerisinde olması doğal ve Sibirya'sı görmüş olduğunuz gibi dedemizin 4,70, Doğu Asya'sı 2,21, toplamda 7,91, 8'e yakın Avustralya Asyalı yani aborjinlerin bulunduğu Yeni Zelanda'da bulunanlar 1,12, Amerikan Kızılderilisi vesaireyle %10'a yakın neredeyse Anadolu'ya Türk göçüyle gelmiş bir genetik yapı var ve bu kişinin etnik Türk olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada yayında arkadaşlar bana şeyde yaparsanız adını siz söyleyin yazılarda yazarsanız yazılarınızda görmeye çalışıyorum. Buradan biz ne yapacağız arkadaşlar? Hemen popülasyon stüdyosuna giriyoruz. Bu arada ezan da okunuyor. Namazını kılacak arkadaşlara. Allah kabul etsin diyelim ve şunu da belirtmem gerekiyor. Bayramınızı hepinizin kutluyorum. Nice mübarek bayramlara beraber aileniz ve sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı diliyorum. Arkadaşlar daha önce hiç izlemeyenler için Monte Carlo Distance yani ayarı 0-10'a kadar aldım. No extra distance da demedim. Bu yakınlık oranlarını oldukça artıracaktır. Sonuçlara bakacağız. Bakın bu görmüş olduğunuz Konya Ilgınlı dedemizin Sarıkeçili yörüklerinden Türk İş Aydın Hodullugil adlı Türk araştırmacının yaptığı araştırma sonucunda %38 onlardan alınan örneklere benzerliği. Dotket'in yaptıklarında yine Anadolu Türkleri %23 ve Türk İş Kayseri %12,40 veriyor. Gürcü Yahudileri, Irak Yahudileri, Suudi, Lübnanlı. Burada önemli bakın arkadaşlar. Samaratyan yani bu İsrail'de yaşayan bir grup var biliyorsunuz. Bunların nedeninin tam Türkçe'de adını bilmiyorum da. Bu Güneybatı Asya'sının yüksek çıkmasıyla alakalı. Hemen uzaklıklara baktığımızda evet, Türk İş Kayseri'ye 4,81 oranında yaklaşık. Yani 0 ile 10 arası yakın demektir. 0 ile 1 neredeyse ayağının üstüne bastın çek demektir arkadaşlar. Anadolu Türkleri yine Türkler çeşitli çalışmalarda Türk, Anadolu, İstanbul en yakın. Fakat diğer yaptıklarımızda da göreceksiniz. Daha sonrasında Lübnanlı veya Kıbrıslı Türkler, Özbekistan Yahudileri yakınlık şeylerini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de karışım kehanetlerine baktığımızda ne verecek?
%62 Türk Aydın, Iraklı Yahudi %37, Türk Aydın %62, İranlı Yahudi, Türk Aydın, Gürcü Yahudisi diyor. Yani bunlar işte Mediteryan ve Fenikelilerle alakalı, Levant'la alakalı genler. Biz burada arkadaşlar tek bir kehanet versek ne diyecek? Yine 482 Türk Kayserili, Anadolu Türklerine ortalama yakın ve daha sonrasında 5. sırada Lübnanlılara yakın olarak verdi. Şimdi bu tabii ki bunları biz ne yaptık? DNA'sının bütün DNA sekanslamasının çıkan sonuçlarını, tüm dizileri, tüm SNP dediğimiz anlamsız tekrarları, tüm STR'leri, short tandem repeatleri hepsini inceleyerek ırklara ve bölgelere ve daha önce alınmış antik örnekler veya diğerlerine benzer şekilde olanlara beraber bakmış olacağız ve hemen buradan Dotget K12B'nin incelemesini beraberce yaptığımız zaman yine bize ilginç bilgiler verecek. Kafkasyası %43, Güneybatı Asyası bakın burada yine 14-40 yüksek. Gedrosya yani bu Zaros Dağları, İran, Mennanlılar falan gibi Kalkolitik çağdaki İran civarındakiler 11, Atlantik Mediteryan ve East Asian yine 4.31, Sibirya arkadaşlar 2.95 ve Güneydoğu Asya'sı 0.17 veriyor. Biz buradan popülasyon stüdyosuna giderek Dotked'in modern popülasyonlara bu kişinin yakınlık oranını bakacağız. İlk defa 28 tane de canlı yayınımı izleyen kişi denk geldi ama maalesef sonradan düştü. Umarım izleyen sayısı da artar bu arada. Ben de şaşırdım. Aynı anda 28 kişi bulduk diye. Evet, Türklere genetik sahip olduğu genetiğin %46'sı Anadolu'nun ortalama Türklerine, Lübnanlılara ve Samaratanlara yani İsrail'de ve Lübnan civarında yaşayan bir grup bunlar. Türk iş Anadolu Türkleri yine Nogaylar veriyor. Japon verdi. Az miktarda Bulgar, Finniş verdi. Şimdi Dotcat K12B'de Mixed modeline baktığımızda yine Türk %86 ama Bedevi %13 veriyor. Ya da Dürzüysen diyor. Dürzülerin kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Lübnan'da yaşayan ve İsrail'in ve Suriye'nin İsrail sınırına yakın Golan Tepelerinde yaşayan bölgedeki insanlar. Nogay. Yani Doğu Asya genlerini daha baz alarak aldığında Nogaysan diyor. Türklerin Nogay grubu Kafkasya'da da yaşıyorlar biliyorsunuz. Dürzü'ye veriyor ama Anadolu Türk olarak alırsam da Yemenli veriyor. Burada bu ilginç sonuçları sizin hemen ilginize, bilginize sunuyorum. Yine bu arkadaşlar Dotget'in tamamlayıcısı. Bakın burada K13 ve K20'ler ile antik insan popülasyonlarının ve onların devamlarının günümüzdeki modern Avrasyalı genetiklerine etkisini inceleyen bir gruptur ve genetik oluşumları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hemen buna baktığımızda yine ne verecek? İran Neolitiği %25, Kafkas avcı toplayıcıları ve erken Avrupalı çiftçiler %25. Natufiyen, bakın burada Natufiyen bu Sudan, Mısır, daha yukarısında Filistin gibi bölgelerde bulunan gruplar, bunlar Kalkolitik çağda, Bakır Tunç çağı dediğimiz çağda yaşamış. Anadolu Neolitiği biraz daha düşük ve Eastern Hunter var. Yani Yamnaya kültürünü oluşturan Doğu Avrupa avcı toplayıcıları. Sonra bak Southeast Asian 323 yani Güneydoğu Asyalısı 323. Atasal Hindistan'daki 281, Sibiryalı 179, Southeast Güneydoğu Asya 323, Sibirya 179 topladığımız zaman zaten 5 yapıyor. Karitana dediği Güney Amerika'da, Brezilya'da bulunan yerliler bunları vermiş ve Papualı vermiş. İlginç bir şekilde. Burada biz hemen yine popülasyon stüdyosuna bakıp bunu da daha garanti olsun diye daha sık, daha ince eleyip sık okuyalım diye 0.10 aldığımızda neler verecek bakıyoruz. Kıbrıslı veriyor. Daha sonrasında genlerin %32 Türk Adana, Türk Kayseri toplam %45 yapıyor. İranlı yapıyor ve çeşitli şeyler de iniyor. Peki bu kişinin uzaklığı kimlere neymiş bakalım. Antik çağlarda İran Late Neolitik yani geç Cilalı Taş devrinde İran'daki kişilere daha yakın. Tabi bu yakınlık çok uzak bir yakınlık 42. Çünkü antik çağlardaki
olan genlerin, çıkan insanların genlerinin bugünkü toplumlara uygulanmasıyla Kafkas avcı toplayıcıları, Gürcü bölgesinden çıkan Türk İş, Trabzon vesaire görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Fakat global olarak diye baktığımızda Mixed Way'de Azeri %59 ya da Faslı Yahudi, Kıbrıslı ya da Tacik %26, Azeri %51 ya da Kıbrıslı ya da Azeri vesaire diye veriyor. Tabii biz bunu tek One Way alırsak en yakın yine Türk İş Adana ve Türk İş Kayseri, daha sonrasında Azeri ve Kıbrıslı ve Lübnanlı diye gidiyor. Bu Doğu Akdeniz'deki şeyler genetik ne diyelim yapı burada da bir kez daha gösterdi kendini. Hemen Eurogenes K13'e bakalım arkadaşlar. Eurogenes bakalım ne verecek. Biliyorsunuz Davis diye bir bilim adamının yaptığı modellemeler çok meşhurdur. İllüstratif DNA'da da bunlar kullanılıyordu ve Eurogenes onun şeyi ve Doğu Akdeniz'i %35, Batı Asya'sı 25, Batı Akdeniz'i 13, Baltık var, Sibirya var, Kuzey Atlantik, Güney Asya, Doğu Asya vesaire. Biraz daha diğerlerine göre Doğu Asya ve Sibirya'sını daha düşük verdi. Biz buradan şimdi mesela Avrupa çapındaki şeylere bakalım. Yakınlardaki antik örneklerle bir benzerliği var mı diye baktığımız zaman Paleo Balkan Roma %55, Kırgızistan Tian Shan dağlarındaki, Tanrı dağlarındaki bunlara %15 benzerlik var. Bir de 0,40 yani Orta Çağ'dan daha önceki Türklerle %16'ya yakın bir genetik benzerliği var. Orta Çağ Türk Anadolu'ya göç eden Türkmen atalarımızla bir benzerliği var. Buradan hemen yine değiştirerek bunu Griko-Arpa'nın yaptığına bakalım Eurogens'in verilerini kullanarak ve calculate diyelim 0.10'da arkadaşlar. Bu arada yazdığınız bir şeyler varsa göremiyorsam ben bunları açayım, yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, selam verdi. Teşekkür ediyorum Alper Tunga. Yusuf Şenal teşekkürler. Evet, Alper Tunga 8.4 Avrasya mirası var dedin. Doğru söylüyorsun kardeşim. Buradan hemen ben yine yayınıma devam edeyim. Yazılarınızı da görememiş olabilirim. Özür dilerim. Siz yazın, buradan şu anda göreceğiz herhalde diye tahmin ediyorum. Evet. En yakın Greek Trabzon %29 gen Greek. Evet, İlhan İpek merhaba. Alper Tunga DNA'nın sahibi doğudan mı? Doğudan değil. Konya Ilgınlı. Y DNA'sı R1A Z645 yani Z93'ün Z işte 28 82 30'un falan hepsinin atası. Yani çok üstte verdi. Çok altta SNP vermedi. Olabilir, bu da olabilir ya da daha Family Tree'den ya da Y Full'den daha aşağı inmek lazım. Onları da söyleyeyim size arkadaşlar. Grek Trabzon, Grek Sibriyotlar verdi. Liplonlu Christian verdi burada. Malay, Malezyalı, Avustralya Astrik veya Mari verdi %8. Bak burada da Urallarla ilgili, yani bu Macar ve Finlerle ilgili de %8 verdi. Selkap Sibiryalı şeyler. Batı Grönlandlı verdi. Malenezyalı verdi. Yani yine %15-16'ya yakın verdi. Fakat Eurogens daha çok Sibirya'dan yerine. Evet Alper Tunga, Azerbaycan Türklerine yakınlığı var ama Konya Ilgınlı sevgili kardeşim. Şimdi bunun biz global oracle'ını alalım. Mixed modda ne diyor? Türk Centralist. Orta Anadolu'nun doğusundan %66 diyor. Yani Sivaslı falan gibi veriyor. Lübnanlı Hristiyan ya da Türk Centralist. Orta Anadolu'nun yine doğusu. Sivas'tır, Kayseri gibi olabilir. Hep Türk Centralist verdi gördüğünüz gibi. Türk Anadolu, Türk Anadolu. Türk Central bilekse Orta Karadeniz verdi. İlginç. Kıbrıs'ta Yunan verdi. Azerbaycan'ın Türkiye. Evet, tek şeyde baktığımızda ne verecek Van Bey? Bak Konya Ilgınlı Yunan, Kapadokyalı Yunanlı verdi. Bakın bu Grekler de zaten Kapadokya'dan gidenler Anakara Yunanistan'la pek genetik olarak uymuyor. Şeye de uymuyorlar arkadaşlar. Pontus dediğimiz gidenlere de, onlar da Gürcü aslında biliyorsunuz. Kartvel, Laz veya benzer halklar ve uymuyor. Ama bak burada bence daha yakın, çünkü bu Güney Batı Asyası veriyordu çok.
Grek Kapadokyan veya Nusayri verdi. Yani Alevi Araplar dediğimiz Nusayriler var. Hatay'da, Defne'de, Samandağ'da biliyorsun ya da Suriye'deki. Daha sonrasında yakınlığı Türk sentralist yani Doğu birazcık Alevilik büyük ihtimal var. Türk doğusunda, Orta Anadolu doğusunda Lübnanlı Müslüman, işte Türk Central West ve vesaire diye gidiyor. Gördüğünüz gibi ilginç sonuç verdi burada da. Ama bu bence daha Eurogens'inki daha doğru gibi sanki. Şimdi Eurogens K36'ya bakalım hep beraber sizinle beraber. Burada bu ilginç bir sonuçlara. Yakın doğulu bak burada 19 en çok onu verdi gördünüz mü? İtalyan. Belki de hani Seyit falanım diyorsa ailesi olabilir yani bilemiyorum. Kuzey Kafkasyalı verdi. Ermeni verdi. East Balkan, East Asian'lar var. East Central Asian'lar var. Volga, Ural, İberya vesaire veriyor. Şimdi popülasyon stüdyosuna bunun gidelim arkadaşlar. Ancient'lara bakmayalım da 23 Andme'yi yaptırmış olsaydık bu dedemize ne verecekti? 23 Andme'nin sonuçlarını biraz daha baz alarak yapan bir yayın olsun. Hemen bakıyoruz buradan. Bu kardeşimizin babası da dedenin torunu da gönderdi. Babası Diyarbakırlı. Annesi işte bu dedenin kızı. Bir de onun sonuçlarına bakacağız, karışımına bakacağız. Bakın burada da ilginç bir şekilde evet doğru söylüyorsun İlhancığım. Levant veriyor. Suriyeli Cyprus Levant veriyor. Türk İş Anadolu %10 veriyor sadece. Bu ilginç değil mi? Global olarak nesine baktığımızda ne veriyor? Giritli Yunan ya da Suriyeli, Kıbrıslı ya da Suriyeli, Balkanlardan Greek Kalimnos adasından ya da Suriyeli diye veriyor. Eğer bu 23 entni yaptırmış olsaydı bunu verecekti. Gedrosya K bu Kürtleri genellikle araştıran ve bu bölgeyi araştıran bir şey. DNA K11'nin Türkçe özelliklere göre baz alınmışlar. Baktığımızda Batı Asyalı 49, Güneydoğu Avrupalı 21, Kuzey Avrupalı, Indian 68, Türkik 360, Mongol 163 vermiş, Papualı vesaire vermiş. Bu da böyle bir sonuç vermiş. Evet. Hemen buradan ben sizinle nereye bakalım? Marquez'in temel calculator'ına bakalım. Marquez'i seviyorum. Güzel şeyler yapıyor, sonuçlar çıkarıyor. Asya Minor yani Küçük Asya yani Anadolu Yarımadası %21. Bakın Doğu ne? Orta Doğu. Orta Doğu'nun doğusu yani Arap Yarımadası ile var bir şey bağlantı. 16 İtalya, Balkanlar veriyor. Orta Asya 661 vermiş. Güney Amerika'nın bak Karitiana öbürlerinde de veriyordu. Güney Amerika'nın yerlisi 330 vermiş. Sardunyalı Anadolu'nun hassas yerleri vermiş. Okyanusya, Sibirya biraz daha düşük olarak vermiş. Ve haritayı burada görebiliyorsunuz. Yine sorularınız varsa bana yazabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Umarım bunu yaptıran arkadaşımız dedesini gönderen de izliyordur. Ya da izlemediyse ona da izle diye göndeririz. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen buradan çıkalım. Ben bir dünyayı 54 parçaya bölen şey var biliyorsunuz. K54'üne bakayım. Şimdi Batı Asya Yahudileri %54 çıkıyor bunda ilginç. İran ve Persler 10. Türk İş Anadolu %4 sadece veriyor. Alevilik varsa bu İran Persiye falan çıkması da normal. Çünkü hani bu şeyden Horasan'dan gelme hikayeleri falan oluyor. Balkanlar 24. Kafkasya vesaire Doğu Anadolu %1 dedi. Evet, Türkik özelliklerle gelen Orta Asya'nın kuzeyi %4, Japon ve Koreli %3 diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu amcamızın hablo grubunu da YFUL'den birazdan inceleriz arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım ben size. Yapay zeka nerede? Evet, yapay zekayı da açalım, açamayalım. Çık buradan diyelim. Evet, görseli de oluşturduk. Evet, görmüş olduğunuz gibi Z645'e bakalım. R1 AM420'nin tanımlamalarıyla birlikte SNP 5800 yıl önce bir ayrım oluşmuş diyor. Nature'da yayınlanan bir makalede ve Z645 ve Z283 ipli baskılı çömlek kültürü Corded Ware'de
ki bunun biz şeyle de bağlantılı olduğunu biliyoruz Yamniya'yla çıkıyor. Ve coğrafi dağılımı Z645 Orta Avrupa'dan Güney Asya'ya uzanan geniş bir yayılım gösteriyor diyor. Z280 Doğu Slav, Baltoslav, Z93 Asya, İran, Ari diyor. Kırgız demek istedi. Kırık yazmış herhalde. Daha genç bir şey. Batı Slav nüfusların %30'unu kaplıyor diyor. Ve Z645 ve 283'ün Kordileri'de ortaya çıktığını, Urallık halklarda, Macar gibi halklarda hem Z645 hem de V2 ve N1A gibi haplogrubun ortak bulumunun Kordileri genetik mirasından olduğunu söylüyor. Evet, Slavik bir dal olabilir. Üst aşamada, evet, üst aşamada gerçekten öyle. Esma Nur Gümüş, çok teşekkürler, selamlar. İndo-Arilerde Z93 var diyor ve 21-25 biliyorsunuz artık Türkik olmuş bir grup. Bu Z645'in altında Z280 var, R1A Z93 var, Z21-23 var. Yani şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bu çok üstte kalmış. Bu amcamızın SNP'lerini çok yakın olarak vermemiş. Bunu da belirtmem gerekiyor. Şimdi buradan hemen görmüş olduğunuz gibi amcamızın genlerinin %3'ü Japon ve Kore'den geliyor ve bunların Anadolu'ya Türklerle geldiğini biliyorsunuz. Kuzey, Orta Asya kuzeyi. Yine bakın kesişim kümesi burada. Gördüğünüz gibi işte İran, Persiye'de var. Ondan sonracığıma Western Asian Jeeves diyor. Bakın bu Kafkaslar ve İran'ı kaplayan bir kesim. Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunu bulunan bölge. Yine gördüğünüz gibi bu bölgeleri de kapsıyor. Bunun 30'lu olanına baktığımızda Markiz'in K30'lu olanına baktığımızda bize ne verecek bakalım. Bunu da merakla inceliyoruz. Burada Anadolu, Mezopotamya, İran %62 veriyor. Grek Balkan falan veriyor. Bizim için Kuzey, Orta Asya'nın kuzeyi 3.2, Kuzey Doğu Asya 2.80, Kutupsal ve Batı Sibirya 2.80. Burada Türkik özellikleri daha fazla verdi. Görmüş olduğunuz gibi. Urallara yakın Mari vermesinin bir nedeni de bu olabilir işte bundan dolayı. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani bu genler Türklerle gelen genler diye kabul ediyoruz Anadolu'ya. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan hemen çıkalım. MDLP'nin Word 22K22'si Word'ü güzel bir şeydir. Çok güzel yayınlar yaptılar MDLP. O yeni gelen bir şey varmış. MDLP K20C Ancient. Bunu da incelettirmek lazım. Neler kullanıyor bakalım. Şimdi açıklamalı yapalım size. Burada ilk önce ne diyelim referans paneline bakalım. Kimleri referans almış? Pigme almış, Batasyalı almış, Kuzey Avrupalı Mezolitik almış, Hint Tibetli almış, Orta Amerikalı almış, Amerikalı ve kutupsal Arktik bölge almış, Kuzey Amerikalı almış, Hindistanlı, Kuzey Sibiryalı, Semiotik gördüğünüz bunları kullanmış. Buradan hemen biz tabi ne diyelim Global Egg Mixture'ına bakalım ve Batı Asya'da %35, Atlantik Mediterranean Neolitik çağından 26, Yakın Doğu bunda da 1960. Bak buradan bir arada bir tanesinden Nasuri vermişti. Nusayri vermişti. Bu Arap Yarımadası'ndan bir gen akışı var bu aileye. Doğu Sibiryalısı 2.98, Güneydoğu Asyalısı 1.37, Avustralya Asyalısı, Kuzey Sibiryalısı 2, Güney Amerikalı 0.68, Palo Sibiryan yani antik dönemdeki paleolitik çağlardaki Sibiryalılar 1057, Samoyedik verdi, Hint Tibetli verdi. Bakalım popülasyon stüdyosunda ne verecek? Bunda bu var. Hemen buradan 0-10'a alıyorum sizin için. Basıyorum hep beraber merakla çıkacak sonuçları da bekleyelim. Evet Kıbrıslı çıktı bunda. Normalde Türkiye özellikleri biraz daha fazla olan tiplerde Kıbrıslı yerine Türk veya Grek Azov ve Tatar Krim veriyordu. Biliyorsunuz benim yayınlarımı oldukça uzun zamandır izleyenler ama burada bir Kıbrıslı veriyor. Yani bir Doğu Akdeniz, bir Natufian avcı toplayıcılarından bu sülalenin içine bir geçiş var. Bunu görüyoruz ama Tuva, işte Güney Amerika vesaire de var. Evet, Mixed modeline baktığımızda Kıbrıslı Nogay, Türk ya da Yahudi diyor ama neyin Yahudisi onu anlayamadık.
Türk ya da İtalyan Yahudisi, Türk ya da Giritli, Rum verdi. One Way'e baktığımızda da Türk ve Grekazo, Greek Cretan Spirit veriyor. Burada yani Konya'da böyle bir sonuç çıkıyor. Azov Greek'le Türk'ü daha öne gene de verdi ama bir Doğu Akdeniz karışımı var. Bu artık sülalenin şeyini tam da biz ne diyelim bilemiyoruz. Bir de Ancient Root'lara bakalım. Ancient Root'larda sizin için e, referans panelinde kimleri kullandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel. Hemen buradan geri dönelim ve popülasyon stüdyolarına bakalım. Bu popülasyon stüdyosunda 0,10'a alalım. Calculate et dediğimiz zaman bakalım ne çıkacak. Türk 35, Giritli 11, Iraklı Yahudi 11-20, Suriyeli Yahudi 9-40, Türk İş Adına Azov Greek 6, Kremeyen Tatar. Bu ikisini ben aynı grupta değerlendiriyorum. Kırım Yarımadası'yla ilgili. Ve hemen buradan arkadaşlar global olarak diye baktığımızda Suriyeli Yahudi 165, Nogaysın, Anadolu Türküysen de Aşkenaz Yahudisin, Türksen Romanyalı Yahudisin, Türksen Giritlisin diyor. Yani tipik Anadolu Türkü ama bu ailede bir Güneybatı Asya yani bir Arap Yarımadası, Orta Doğu'dan bir karışım mevcut. Biz bu amcanın bir de torununu yapacağız. Onun sonuçlarını da gönderdi. Onu da daha ilerleyen bir zamanda yaparım. Uzun zamandır da yayın açmamıştım biliyorsunuz. Bir yayın açalım dedik. Bazı olaylar var biliyorsunuz ülkemizde gelişen. Onlara moralimiz bozuluyor. Yani bizim verdiğimiz emekler boşunaymış diyoruz. Yedek subay olarak canımızı koyup bizim orada bir yıl dağlarda bayırlarda gezdiğimiz, işte Şırnaklar'da öğretmenlik yaptığımız yıllarca ve işte 10. yıl marşını çocuklara okuttuğumuz şeyler falan üzülüyoruz tabi. Verdiğimiz emekler için de onu da belirteyim. Van Bey'ine bakayım bu arada. Yine Türk ve Azov Greklerine verdi. Daha sonra da Tat yani Azerbaycan'da yaşayan İraniklerin Yahudilerine, daha Yahudilerine benzer olarak verdi. Evet. Her şey iyi olacak diyor. İnşallah Alper Tunga Bey inşallah. Evet. İnşallah iyi olur her şey. Sizin için, gençler için de üzülüyoruz. Evet. Evet. Bırak sarhoşu yıkıldığı yere kadar gitsin diyorlar değil mi? Yani inşallah Türk devletini ebede kadar götürürüz. Bu dünyanın ve kainatın sonu geldiğinde biz o Tanrı Dağı'nda ruhları yaşayan atalarımıza biz Türk devletini ezelden aldık, ebede kadar getirdik diyebiliriz umarım. Biz yine de vatanımız ve Türklüğümüz için mücadeleyi bir şekilde bilgimizle, dilimizle, yüreğimizle yapmaya devam edeceğiz. Bu sonuçları da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Kaç dakikalık bir yayın oldu? 28 dakikalık bir yayın yapmışız. Güzel. Yine incelediğimiz bir şey varsa bakalım hemen dönelim. MDLP'ye baktık. Bunlardan benim Kakaji'yi 25'i inceletmiştim. Kakaji de güzel bir yayın. Sardunyalı verdi. Sardunyalı Anadolu'nun Neolitik çiftleri biliyorsunuz. Evet çok sağ ol İlhan Bey. En çok izleyenlerden birisi sensin. Sağ olasın çok sağ ol. Makrani vermiş. Makraniler birazcık arkadaşlar bu Tacikistan, Afganistan tarafında yaşayan bir grup. Filistinli vermiş. Japon %3 vermiş. Fin vermiş. Yakut vermiş. İlginç. Bakalım bu ama referans paneli yok. Tüh. Timeline'ına bakalım. Evet. 17 yaklaşık olarak bir diyor ki 4000 yıl önce Yakutmuşsun diyor. Atalarının geldiği yer. Oradan gelip 14 jenerasyon boyunca Hindikuş dağlarında Pencaplı gibi yaşamışsın. Suriye'yi. Sonra bir bakın gene gerçekten bir Fin Ural Altay şeyi var. Orada var. Kalaşlar gene Afganistan falan civarında var. Japon yakınlarda. Bedevi, Dürzü, Orkatya, Filistinli. En sonunda diyor ki işte bu Anadolu Neolitik çiftçilerine benzer bir genetiği olan nene ve dedesi varmış amcamızın. Konya Ilgın'dan çıkan sonuçlar bunlar. Umarım yayınımızı beğendiniz arkadaşlar.
Sorularınız varsa alacağım. Sorularınız yoksa da yayını kapatacağım. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı kutluyorum. Çok sağ olun, var olun. Yayınlarımızı izlediğiniz için hepinize bolca teşekkürü borç biliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni yayınlarda buluşmak üzere.